Cadı avları, insanlık tarihinin en karanlık ve en trajik dönemlerinden biridir. Orta Çağ'da, cadılık suçlamaları toplumun her kesimini etkileyen geniş çaplı bir korku dalgasına yol açtı. Bu dönem, insanların bilinmeyen ve anlaşılmayan şeylerden duydukları korkuların, dini inançlar ve toplumsal baskılarla birleşerek trajik sonuçlar doğurduğu bir dönemdi. Cadı avları, sadece Avrupa ile sınırlı kalmayıp, farklı coğrafyalarda da benzer şekilde yaşandı. Bu süreçte, yüzlerce, hatta binlerce insan cadılık suçlamalarıyla yargılandı, işkence gördü ve idam edildi. Cadı avlarının kökeni, antik çağlara kadar uzanır. Eski medeniyetlerde de cadılıkla ilgili inanışlar ve bu inançlara bağlı olarak yapılan cezalandırmalar vardı. Ancak, Orta Çağ'da cadı avları, özellikle Hristiyanlığın etkisiyle daha sistematik ve yaygın hale geldi. İlk büyük cadı avları, 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında Avrupa'da başladı. Bu dönemde, cadılık suçlamaları genellikle dini liderler ve otoriteler tarafından yönlendirildi. 1484 yılında Papa Innocentius, cadılık ve büyücülükle ilgili suçlamaların soruşturulmasını emreden bir ferman yayımladı. Bu ferman, cadı avlarının kurumsallaşmasının ve yayılmasının önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde yazılan Cadı Çekici adlı kitap, cadı avcılarına rehberlik eden bir el kitabı olarak büyük bir etki yarattı. Kitap, cadıların nasıl tanınacağı, yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyordu. Orta Çağ'da cadı avları, toplumsal ve dini hayatın önemli bir parçası haline geldi. Cadı avları, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda zirveye ulaştı. Bu dönemde, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde binlerce insan cadılık suçlamasıyla yargılandı ve idam edildi. Cadı avlarının en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Almanya, Fransa, İsviçre ve İngiltere yer alıyordu. Cadı avlarının bu denli yaygınlaşmasının ardında yatan nedenler arasında, toplumsal huzursuzluklar, ekonomik sıkıntılar, dini reformlar ve mezhep çatışmaları önemli bir rol oynuyordu. Cadı avları, toplumun marjinal kesimlerini hedef alarak, sosyal düzenin korunmasına ve dini otoritelerin güçlenmesine hizmet etti. Bu süreçte, cadı avlarının toplumsal ve psikolojik etkileri de oldukça derin oldu. Suçlanan ve cezalandırılan kişilerin çoğunluğu kadınlardı. Bu durum, kadınların toplumdaki konumlarını ve statülerini de olumsuz etkiledi. Aynı zamanda, cadı avları toplumda yaygın bir korku ve güvensizlik ortamı yaratarak, insanlar arasındaki sosyal bağları zayıflattı. Orta Çağ'da cadılar, toplumun korku ve önyargılarının odak noktası haline gelmiş gizemli figürlerdi. Cadılar, çoğu zaman doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan ve bu güçleri genellikle kötülük yapmak için kullanan kişiler olarak tanımlanırdı. Bu dönemde cadılar, özellikle Hristiyanlık inançları çerçevesinde şeytanla işbirliği içinde olan doğaüstü varlıklar olarak görülüyordu. Cadılık suçlamaları, genellikle toplumsal ve dini normlara uymayan bireylere karşı yöneltilirdi. Toplumdan dışlanmış, farklı davranışlar sergileyen veya geleneksel rollerin dışına çıkan kadınlar, cadı olarak damgalanma riskiyle karşı karşıya kalırdı. Cadıların çoğunlukla kadın olarak algılanmasının ardında, dönemin cinsiyetçi tutumları ve kadınların toplumdaki konumlarıyla ilgili önyargılar yatıyordu. Cadıların tanımında ve algılanışında birkaç temel unsur öne çıkmaktaydı. Cadıların, büyücülük yaparak insanlara zarar verebileceklerine inanılırdı. Bu büyüler, hastalık yaymaktan, mahsulleri yok etmeye, insanları öldürmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsardı. Bu tür büyülerden korunmak için, çeşitli dini ve halk inanışları geliştirilmişti. Cadıların düzenli olarak bir araya geldikleri ve Sabbat adı verilen gizli toplantılar yaptıkları anlatılırdı. Bu toplantılarda şeytana tapma, kara büyü yapma, çocuk kurban etme gibi ritüeller gerçekleştirildiğine inanılırdı. Sabbatlar, cadıların örgütlü bir tehdit oluşturdukları ve toplumun düzenini bozma potansiyeline sahip oldukları algısını yaygınlaştırırdı. Cadıların, belirli hayvanların kılığına girebilme yeteneğine sahip olduklarına inanılırdı. Özellikle kediler, baykuşlar ve kurbağalar gibi hayvanlar, cadılarla ilişkilendirilirdi. Bu hayvanların cadıların hizmetinde olduğuna ve onların kötülüklerini yaymak için kullanıldığına inanılırdı.
Orta Çağ'da cadıların algılanışı, büyük ölçüde toplumun korku ve batıl inançlarından besleniyordu. Cadı avları sırasında ortaya atılan suçlamalar, çoğu zaman somut delillere dayanmayan, hayal ürünü ve önyargılarla dolu iddialardı. Bu iddialar, toplumsal ve dini otoriteler tarafından desteklenerek, cadı avlarının yaygınlaşmasına ve binlerce masum insanın haksız yere cezalandırılmasına yol açtı. Orta Çağ'da cadılıkla ilgili mitler ve hikayeler, toplumun korku ve inançlarını şekillendiren önemli unsurlardı. Bu mitler ve hikayeler, cadıların doğaüstü güçlere sahip olduklarına ve bu güçleri kötülük yapmak için kullandıklarına dair inançları beslerdi. Birçok masal, efsane ve halk hikayesi, cadıların çeşitli biçimlerde tasvir edildiği anlatılar içeriyordu. Cadılar genellikle kötü kalpli büyücüler olarak tasvir edilirdi. Bu büyücüler, insanların hayatlarını mahvetmek, mahsullerini yok etmek, hayvanlarını hasta etmek ve toplumsal düzeni bozmak için kara büyü yaparlardı. Bu tür hikayeler, cadıların toplumun huzurunu bozduğu ve tehlikeli varlıklar olduğu inancını pekiştirirdi. Orta Çağ mitlerinde sıkça rastlanan bir diğer unsur, cadıların uçma yeteneğine sahip olduğuydu. Cadıların süpürge sapı, hayvan veya diğer büyülü araçlar kullanarak, gece gökyüzünde uçtuklarına inanılırdı. Bu uçuşlar, genellikle sabbat adı verilen gizli toplantılara katılmak için yapılırdı. Cadıların uçtuğuna dair bu inanç, onların doğaüstü yeteneklere sahip oldukları düşüncesini güçlendirirdi. Orta Çağ'da yaşanan doğal afetler, hastalıklar ve diğer felaketler çoğu zaman cadılara bağlanırdı. Mahsul kıtlıkları, salgın hastalıklar, ani ölümler gibi olaylar, cadıların kötü büyülerinin sonucu olarak görülürdü. Bu tür mitler, cadıların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan anlatılar olarak yaygınlaşırdı. Orta Çağ'da cadıların şeytanla ilişkilendirilmesi, cadılıkla ilgili korku ve önyargıların merkezinde yer alıyordu. Hristiyanlık inancına göre şeytan, Tanrı'ya karşı çıkan ve kötülüğü simgeleyen bir varlıktı. Cadılar, şeytanla işbirliği yaparak doğaüstü güçler kazandıkları ve bu güçleri kötü amaçlar için kullandıkları düşünülen kişilerdi. Cadıların, şeytanla bir anlaşma yaparak doğaüstü güçler elde ettiklerine inanılırdı. Bu anlaşma genellikle kanla mühürlenen bir ritüel veya ayinle yapılırdı. Şeytanla yapılan bu anlaşma, cadıların büyü yapma yeteneklerinin kaynağı olarak görülürdü. Cadıların sabbat adı verilen gizli toplantılarda şeytana ibadet ettikleri ve onunla buluştukları düşünülürdü. Bu toplantılarda, şeytana sadakatlerini gösteren ritüeller gerçekleştirirlerdi. Şeytanla yapılan bu tür buluşmalar, cadıların kötülük yapma gücünü artırdığına inanılırdı. Cadıların bedenlerinde, şeytanla yapılan anlaşmanın işareti olarak kabul edilen izler veya işaretler olduğu düşünülürdü. Bu izler, cadıların sorgulanması ve işkence altında itiraf ettirilmesi sırasında aranırdı. Bu tür işaretlerin bulunması, cadılığın kesin kanıtı olarak kabul edilirdi. Ayrıca cadıların, şeytanın hizmetkarları olduklarına inanılırdı. Bu hizmetkarlık, şeytanın emirlerini yerine getirmek ve onun isteklerini gerçekleştirmek anlamına gelirdi. Cadılar, şeytanın dünyada kötülüğü yayma misyonunun bir parçası olarak görülürdü. Cadıların şeytanla ilişkilendirilmesi, Orta Çağ'da cadılık suçlamalarının ve cadı avlarının temel dayanaklarından biriydi. Bu inanç, toplumda yaygın bir korku ve güvensizlik ortamı yaratarak, cadı avlarının yaygınlaşmasına ve masum insanların haksız yere cezalandırılmasına yol açtı. Orta Çağ'da kilise, toplumun hemen her alanında güçlü bir etkiye sahipti. Dini otoriteler, sadece manevi rehberlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hukuki ve siyasi kararlar üzerinde de önemli bir rol oynardı. Cadı avları sürecinde kilise, hem ideolojik bir arka plan sağladı, hem de cadı avlarını teşvik eden ve yönlendiren bir güç olarak hareket etti. Kilise, cadılık ve büyücülüğün şeytanla işbirliği anlamına geldiğini ve Tanrı'ya karşı büyük bir suç olduğunu öğretti. Bu inanç, cadılıkla mücadele edilmesi gerektiği fikrini pekiştirdi. Kilise vaazları ve yazıları, cadılığın kötülüğünü vurgulayan mesajlarla doluydu ve halkı bu konuda bilinçlendirdi. Kilise, cadı avlarını meşrulaştıran ve teşvik eden bir otorite olarak hareket etti. Dini liderler,
cadıların şeytanla işbirliği içinde olduklarını ve bu yüzden yok edilmeleri gerektiğini savundu. Bu sav, halkın cadılara karşı düşmanlık beslemesine ve cadı avlarını desteklemesine yol açtı. Kilise, cadı avlarını yönlendiren önemli bir güç olarak, cadı avcılarını destekledi. Papalık fermanları ve dini mahkemeler, cadı avlarını organize eden ve yürüten yapılar arasında yer aldı. Kilise, cadı avcılarına maddi ve manevi destek sağlayarak, bu süreçte etkin bir rol oynadı. Orta Çağ'da cadı avları, kilise hukuku çerçevesinde yürütülen yargılamalarla meşrulaştırıldı. Kilise hukuku, cadılıkla suçlanan kişilerin yargılanması ve cezalandırılmasında temel bir araç olarak kullanıldı. 1484 yılında Papa 8. Innocentius, cadılıkla mücadeleyi teşvik eden önemli bir ferman yayımladı. Bu ferman, cadılık suçlamalarının soruşturulmasını emrediyor ve kilisenin cadı avlarını desteklemesini sağlıyordu. Bu tür fermanlar, kilise hukuku çerçevesinde cadı avlarının meşrulaştırılmasına katkıda bulundu. Kilise, cadılık suçlamalarını soruşturmak için Engizisyon mahkemelerini kullandı. Bu mahkemeler, cadıların işkence altında sorgulanması ve itiraflarının alınması için özel olarak kurulmuştu. Engizisyon, cadı avlarının yürütülmesinde ve cezaların uygulanmasında, kilise hukuku çerçevesinde hareket eden başlıca kurumdu. Orta Çağ'da cadı avlarının yayılmasında sosyal ve ekonomik faktörler önemli bir rol oynadı. Toplumun yapısal dinamikleri ve ekonomik zorluklar, cadılık suçlamalarının artmasına ve cadı avlarının yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Orta Çağ toplumları, sık sık savaşlar, kıtlıklar, salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi felaketlerle karşı karşıya kalıyordu. Bu tür toplumsal huzursuzluklar ve gerilimler, insanların korku ve endişelerini artırdı. Toplumdaki bu korku ve belirsizlik ortamı, cadılık suçlamalarının artmasına neden oldu. Cadılar, bu felaketlerin ve sorunların kaynağı olarak görülüp suçlandı. Orta Çağ'da kadınlar, toplumsal ve ekonomik olarak dezavantajlı bir konumdaydılar. Cadılık suçlamaları genellikle toplumun zayıf ve savunmasız kesimlerine, özellikle de kadınlara yöneltilirdi. Dul kadınlar, yaşlı kadınlar ve toplumun marginalleşmiş kesimleri, cadı olarak suçlanma riskiyle karşı karşıya kalırdı. Bu durum, kadınların toplumdaki kırılgan konumunu daha da zayıflatıyordu. Cadı avları, bazen ekonomik çıkarlar ve rekabetin bir aracı olarak da kullanıldı. Toplumda ekonomik olarak güçlü olan kişiler, rakiplerini ortadan kaldırmak veya zayıflatmak için cadılık suçlamalarını kullanabiliyordu. Cadı olarak suçlanan kişiler, mallarına ve mülklerine el konularak ekonomik olarak zarara uğratılıyordu. Cadı avları, politik ve kişisel çıkarların bir aracı olarak da kullanıldı. Politikacılar, dini liderler ve toplumun diğer güçlü kesimleri, kendi çıkarlarını korumak ve güçlerini pekiştirmek için cadı avlarını manipüle edebiliyordu. Politik ve dini liderler, cadı avlarını güçlerini pekiştirmek ve toplum üzerinde kontrol sağlamak için kullanıyordu. Cadı avları, otoriteye karşı gelen veya muhalif olan kişileri susturmak için etkili bir araç haline geldi. Suçlamalar, genellikle politik rakiplere veya toplumsal düzeni tehdit eden gruplara yöneltiliyordu. Cadı avları, toplumsal baskı ve manipülasyon aracı olarak da kullanıldı. Güçlü bireyler veya gruplar, kendi çıkarlarını korumak için cadı avlarını yönlendirebiliyordu. Bu durum, cadılık suçlamalarının yaygınlaşmasına ve masum insanların haksız yere cezalandırılmasına yol açtı. Bu sosyal, ekonomik, dini ve politik faktörler, Orta Çağ'da cadı avlarının karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu gösterir. Cadı avları, toplumun korku, inanç ve çıkarlarının bir kesişim noktası olarak, insanlık tarihinin karanlık ve trajik bir dönemini yansıtır. Cadı avlarının en yoğun yaşandığı dönem, 16. ve 17. yüzyıllardır. Bu dönemde Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük cadı avları gerçekleşti. Almanya, İsviçre, İskoçya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde cadı avları özellikle yoğunlaştı. Bu dönemde cadı avlarının artmasında, reformasyon ve karşı reformasyon hareketlerinin de büyük etkisi oldu. Amerika'da en bilinen cadı avı vakası, 1692 yılında Massachusetts'te yaşanan Salem cadı mahkemeleridir. Salem'de yaşanan bu olay,
küçük bir kasabada başlayan cadılık suçlamalarının hızla büyüyerek bir toplumsal histeriye dönüşmesini gösterir. Salem Cadı Mahkemeleri, Amerika'da cadı avlarının en bilinen ve trajik örneklerinden biridir. Cadı avları sırasında yapılan yargılamalar ve mahkeme kayıtları, bu dönemin en önemli belgelerindendir. Bu kayıtlar, cadı suçlamalarının nasıl yapıldığını, yargılamaların nasıl gerçekleştiğini ve cezaların nasıl uygulandığını gösterir. Cadı yargılamalarında işkence, sıkça kullanılan bir yöntemdi. Suçlanan kişiler, işkence altında itiraf etmeye zorlanırdı. İşkence yöntemleri arasında tekerlek, baş aşağı asma, su işkencesi gibi acı verici uygulamalar bulunurdu. İşkence altında alınan itiraflar, cadılığın kanıtı olarak kabul edilirdi. Cadı yargılamaları, genellikle dini ve sivil mahkemeler tarafından yürütülürdü. Mahkemelerde, cadılık suçlamalarıyla ilgili tanık ifadeleri, itiraflar ve fiziksel kanıtlar değerlendirilirdi. Mahkemeler, suçlanan kişilerin suçlu bulunması durumunda ağır cezalar verirdi. Mahkeme kayıtları ve bu döneme ait belgeler, cadı avlarının ne kadar acımasız ve haksız olduğunu gözler önüne serer. Bu kayıtlar, tarihin bu karanlık döneminin anlaşılması ve hatırlanması için önemli bir kaynak oluşturur. Cadı avları, toplumun korku, ön yargı ve çıkarlarının nasıl insan hayatlarını mahvettiğini gösteren trajik örneklerdir. Cadı yargılamaları sırasında kullanılan işkence aletleri ve yöntemleri ise, büyük acılar çektirmek amacıyla tasarlanmıştı. Bu aletler ve yöntemler, itirafların alınmasında etkili oluyordu. Ancak çoğu zaman masum insanların korkunç acılar çekmesine ve ölümlerine yol açıyordu. Tezgah, en bilinen işkence aletlerinden biriydi. Kişi, elleri ve ayakları bağlanarak bir tezgaha yatırılıyordu. Ardından, tezgahın kolları döndürülerek kişinin vücudu geriliyor ve eklemleri yerinden çıkana kadar çekiliyordu. Bu işkence yöntemi, dayanılmaz acılara neden oluyordu. Bu işkence yönteminde kişi, elleri arkadan bağlanarak başüstü asılıyordu. Kişinin kendi ağırlığı, omuzlarının çıkmasına ve büyük acılar çekmesine neden oluyordu. Bazen, düşüş sırasında kişiye ağırlıklar eklenerek acı daha da artırılıyordu. Su işkencesi, kişinin sürekli su içmeye zorlandığı veya su dolu bir kapta boğulma tehlikesi yaşadığı bir yöntemdi. Bu işkence, kişiyi boğulma hissiyle korkutup itiraf etmeye zorlamak amacıyla kullanılıyordu. Tekerlek işkencesi, kişinin büyük bir tekerleğe bağlanarak kemiklerinin kırılmasıydı. Kişinin vücudu tekerlek üzerinde döndürülerek sopalarla vuruluyor ve kemikleri kırılıyordu. Bu yöntem, özellikle acı verici ve ölümcül bir işkenceydi. Kızgın demirler, kişinin vücuduna kızdırılmış, demir çubuklarla yakılarak yapılan bir işkence yöntemiydi. Bu yöntem, derin yanıklar ve büyük acılar yaratıyordu. İşkence aletleri ve yöntemleri, cadı yargılamalarının ne kadar acımasız ve insanlık dışı olduğunu gösterir. Bu işkenceler, cadı avlarının karanlık ve trajik yüzünü ortaya koyar. Masum insanların bu işkencelerle karşı karşıya kalması, Orta Çağ'da yaşanan adaletsizliklerin ve korkuların ne kadar derin olduğunu gözler önüne serer. Cadı avları sürecinde, akademik ve dini çevrelerden gelen eleştiriler, zamanla bu uygulamalara karşı çıkılmasına ve kamuoyunun bilinçlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Rönesans ve aydınlanma dönemlerinde, cadı avlarına yönelik akademik eleştiriler artmıştır. Eğitimli kesimler, özellikle filozoflar, bilim insanları ve hukukçular, cadı avlarının mantıksızlığı ve adaletsizliği üzerinde durarak bu uygulamalara karşı çıkmışlardır. Cadı avlarına karşı dini çevrelerden de eleştiriler gelmiştir. Özellikle Protestan Reformasyonu ve Karşı Reformasyon dönemi, dini tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemdi. Bu dönemde bazı din adamları ve teologlar, cadı avlarının Hristiyanlık öğretilerine aykırı olduğunu savunmuşlardır. Kilise içinde de cadı avlarına karşı tartışmalar yaşanmıştır. Bazı yüksek rütbeli din adamları, cadı yargılamalarının adalet ve merhamet ilkelerine aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Bu tartışmalar, kilise içindeki farklı görüşlerin ortaya çıkmasına ve zamanla cadı avlarına karşı daha temkinli bir yaklaşım geliştirilmesine yol açmıştır. Zamanla, cadı avlarına karşı toplumsal tepkiler artmıştır.
Özellikle büyük cadı avları sırasında masum insanların idam edilmesi, toplumda büyük bir huzursuzluğa ve adaletsizlik duygusuna yol açmıştır. Bu durum, halkın cadı avlarına karşı daha eleştirel bir tutum geliştirmesine neden olmuştur. Bazı bireyler, cadı avlarına karşı cesurca durarak, bu sürecin durdurulmasına katkı sağlamıştır. Örneğin, Salem cadı mahkemeleri sırasında yargıç Samuel Seyal, cadı avlarına karşı çıkmış ve hatalarını kabul ederek kamuoyu önünde özür dilemiştir. Bu tür bireysel cesaret örnekleri, toplumda cadı avlarına karşı bilinçlenmenin artmasına yardımcı olmuştur. Cadı olarak suçlanan kişilerin aileleri ve yakın çevreleri, suçlamalara karşı çıkmış ve sevdiklerini savunmuşlardır. Bu kişiler, cadı avlarının adaletsizliğini gözler önüne sermek için çeşitli yollar denemişlerdir. Ailelerin ve yakın çevrelerin bu çabaları, toplumda cadı avlarına karşı eleştirilerin artmasına katkıda bulunmuştur. Cadı avlarına karşı toplumsal reformlar da gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar, halkın cadı inançlarına ve yargılamalarına karşı bilinçlenmesini sağlamayı amaçlamıştır. Eğitim ve bilimin gelişmesi, cadı avlarının mantıksızlığını ve adaletsizliğini gözler önüne sermiştir. Ayrıca 19. yüzyılın sonlarına doğru, uluslararası hukuk ve insan hakları konularında gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, cadı avlarına karşı daha geniş kapsamlı bir eleştirinin ve hukuki değişikliklerin yapılmasına katkı sağlamıştır. İnsan hakları bildirgeleri ve uluslararası anlaşmalar, cadı avlarının durdurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Cadı avlarına karşı geliştirilen akademik ve dini eleştiriler, toplumsal ve bireysel tepkiler, reformlar ve hukuki değişiklikler, bu trajik dönemin sona ermesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu süreç, tarih boyunca adalet ve insan hakları mücadelesinin ne kadar zorlu ve karmaşık olduğunu göstermektedir. Cadı avları, insanlık tarihine önemli dersler bırakmıştır. Bu trajik olaylar, toplumların ve bireylerin gelecekte benzer hataları yapmaması için önemli bir uyarıdır. Cadı avları, eleştirel düşüncenin ve bilimsel yöntemin önemini vurgulamaktadır. Batıl inançlar ve hurafeler, toplumlarda büyük zararlara yol açabilir. Bilim ve akılcılık, toplumların sağduyulu ve adil kararlar almasını sağlar. Cadı avları, insan haklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İşkence ve zorla itiraflar, adaletin tecelli etmesini engeller. Adil yargılama, masumiyet karinesi ve insan haklarına saygı, modern hukuk sistemlerinin temel prensipleridir. Cadı avları, toplumlarda güvensizlik ve korkunun nasıl yayılabileceğini göstermektedir. Toplumsal dayanışma ve güven, sağlıklı ve adil bir toplumun temel taşlarıdır. İnsanlar arasında güvensizlik ve düşmanlık yaratmak, toplumsal dokuyu zayıflatır. Geçmişten ders alarak, bilim ve insan hakları temelli bir dünya için çaba göstermeliyiz. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece, benzer trajedilerin tekrar yaşanmasını önleyebiliriz.